Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlere benim yeni aldığım Android Auto üzerinden çalışan bir cihazdan bahsedeceğim. Peki ne işe yarıyor? Aracınızda orijinal olarak Android Auto varsa bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Daha bu firma çok yeni. Bunun detayına da birazdan gireceğim. Bütün markaların neredeyse bütün modelleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Tek gerek ve aranan şart orijinal olarak Android Auto'yu destekliyor olması. Ekranınızın veya aracın orijinal sisteminin. Bu anlatacağım cihaz sadece orijinal sistemde değil. Orijinal olmayan sonradan takılan aftermarket ürünlerde de cihazlarda da çalışıyor. Yeter ki Android Auto olsun. Yani sonradan yükleyip kablolu bağlantıyla Android Auto'yu da yine aftermarket ürünlerde çalıştırabiliyorsanız bu ürün çalışacaktır. Ürün nedir? Android Auto üzerinden çalışan, şurada gördüğünüz bu ekranı ve sistemi Android tablete çeviren bir cihaz. Benim aracım 2016 model Talisman. Burada bir detaya girmek istiyorum. Özellikle Arlink 2 sistemine sahip Renault araçlarda 2015, 2016 ve 2017'nin Nisan ayına kadar üretilmiş olan Renault araçlarda sadece Android Auto olabiliyor. O da şöyle. Yazılım normalde versiyon 2 ise bu yazılımı serviste güncelletmeniz gerekiyor. Veya kendiniz versiyon 3'e güncelleyebiliyorsunuz ama o güncellemede sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bu sıkıntıları da zaten bu güncellemeyi yapan arkadaşlar Renault ile ilgili paylaşım yapılan yerlerde bahsediyor. Ben de kanalımda bahsediyorum. Daha önce biliyorsunuz kanalımda ben bir CarPlay üzerinden çalışan iBox denen cihaz nasıl çalıştığını size göstermiştim. O cihaz nerede çalışıyordu? Orijinal olarak araçta CarPlay varsa iPhone'unuzu kablo ile, orijinal kablo ile şuradaki USB'ye bağladıktan sonra çalışıyorsa CarPlay, o cihazı da çalıştırabiliyordunuz. O cihazın videosunu da kanalımda izleyebilirsiniz. Ama 2015, 2016 ve 2017'nin Nisan ayına kadar üretilmiş Renault araçlarda Arlink 2 sistemi dediğim gibi CarPlay'e uyumlu değil. Android Auto için takıldığında USB'ye Android Auto üzerinden bunu bir tablete çeviren başka bir ürün yoktu. Ancak ben bundan 3-4 ay öncesinden takip etmeye başladım. Bir geliştirici grubu bununla ilgili çalışma yapmaya başladığını söyledi ve bu çalışma sona erdi. Bu Android Auto üzerinden şunu bir tablete çeviriyor. Cihazın kutu açılış videosunu bu videodan sonra göreceksiniz. Başka bir video ile paylaşacağım ve daha sonra da bunun özelliklerini, hangi özelliğin nasıl kullanıldığını mümkün olduğu kadar kısa videolarla açıklamaya çalışacağım size. Bunu neden böyle yapacağım? Çünkü bu çok daha yeni bir cihaz. Önce cihazı göstereyim. Kutu açılış videosunda da göreceksiniz. Ya şu kadar. Yani bir baş parmak uzunluğunda hemen hemen bir cihaz. Üzerinde şöyle dairesel led yanan bir yapısı var. Şurada mikrofonu var. Gördüğünüz gibi ucu USB şeklinde. Bunu tutup aracınızın USB girişine taktığınızda bakın şimdi led yanmaya başlayacak. Bu yanıp söndüğü zaman bağlantı başlıyor demek. Küçük bir cihaz, USB'ye direkt böyle takarak başlayabiliyorsunuz ve Android Auto üzerinden çalışıyor dediğim gibi. Birazdan Android Auto şu altta görünecek ve bastığınızda bu tablete dönüyor. Bakın aygıt bağlanıyor yazıyor. Bağlandığında ise de devamlı mavi yanıyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Ve üreticinin adı CarPC. Dediğim gibi çok yeni bir cihaz. Yeni cihaz olduğu için daha bir kullanıcı kılavuzu bile yok bunun. Dolayısıyla ben yani bu kullana keşfediyorum. Yazılımı otomatik olarak yaptığını söylemişti üretici ama ben baktığımda otomatik yapmadı. Onu da detaylarını, menüleri inceledikçe sizlere anlatacağım. Bu cihazın bir özelliğine gelelim hazır yeri gelmişken. Kendi GPS'i var. Anlatmıştım bunu. Kendi GPS'i olduğu için Google Maps'i veya kendi yükleyeceğiniz Android sistemi ile çalışan herhangi bir navigasyon programını kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi YouTube var, Netflix var. YouTube Müzik ve en önemlisi Google Play var. Dosya yöneticisi var. Kendi hafızası 64 GB ama burada tabii yazılımdan sonra kalan 47.66 GB'ı gösteriyor. Aynı bir Android telefon gibi. Burada gördüğünüz gibi çeşitli dosyaları var ve buna APK olarak da siz kendiniz istediğinizi yükleyebiliyorsunuz. Android telefondaki kontrol butonları gibi butonlar var. Bu cihaz 3 çeşit. Nasıl 3 çeşit? Lite modeli 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza. Bu Basic modeli. Basic modelde 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza var. Her ikisinde de wireless var ve
Bluetooth var. Bir de bunun Pro'su var. Pro'sunda ise 4G'lik sim kart takarak mobil hatları da kullanabiliyorsunuz. Ancak Türkiye'de bu sıkıntı, biliyorsunuz. Bunu taktığınız anda eğer bunun tanıtımını yapmazsanız kısa süre içerisinde kilitleniyor ve artık kullanamıyorsunuz. Onun için ben Basic modelini aldım. Basic modelini wireless'ı kullanarak telefonumun internetini paylaşarak burada gördüğünüz gibi bunların hepsini kullanabileceğim. Bunun internetini nasıl paylaşıyorum? Wi-Fi hotspot'la veya Bluetooth tethering ile kullanabiliyorum. İkisiyle de interneti paylaşabiliyorsunuz. Şimdi ben interneti açayım. Telefonumun internetini ve paylaşayım. Evet, telefonumun internetini açtım ve burada gördüğünüz gibi hemen göründü. Burada da ayarlar sayfası var bu arada. Ayarlar sayfasına da kısaca bakacak olursak burada telefon bağlantısı için bakın ilk bağlantıyı yaparken bunların tek tek nasıl yapıldığını küçük videolar şeklinde göstereceğim. Burada telefon bağlantısını yapabiliyorsunuz. Hangi telefon bağlıysa onu görebiliyorsunuz. Daha doğrusu internete nereden bağlıysa onu görebiliyorsunuz. Burada ses bölümü var. Bu arada yeri gelmişken burada bir açıklama yapayım. Dile geldiğimizde gerçi göreceğiz ama şu anda Türkçeyi desteklemiyor. Bu üreticiyle ben mesajlaşıyorum şu anda. Belki bir sonraki yazılımda Türkçeyi de destekleyecek. Şu anda Türkçeyi desteklemiyor. Onun için İngilizceden ben size anlatacağım ve çeviri yapmaya çalışacağım. Burada diyor ki medya sesi, yani bir video dinliyorsanız veya müzik dinliyorsanız kendi kendine azalacaktır diyor. Navigasyonu kullandığınızda bir yol tarifi yapıldığında Aç Sound Settings, bunu açtığınızda şöyle göstereyim. Mesela bu ses geliyor. Tekrar ayarlara geleceğim. Evet. Bunu kapattığınız anda bu ses kesiliyor. Bluetooth Audio dediği telefonun sesini aracın ses kısmında eğer paylaşmak istiyorsanız bu açık kalıyor. Hayır, paylaşmak istemiyorum, USB üzerinden gitsin diyorsanız bunu kapatabiliyorsunuz. Ben böyle tutacağım. Radyo ve navigasyon sesi. Bunda ne diyor? Radyo ve navigasyon sesini simultane olarak açıp kapatmaya yarıyor bu. Gelelim şu ayara. Bu ayarda görüntü ayarları. Otomatik video shut off var. Yani 10 km sürati geçtikten sonra video otomatik olarak kapanıyor. Tabii ki video izleyerek araba kullanmanız çok tehlikeli. Ben de bunun şu şekilde açık olmasını tavsiye ederim. Ama böyle olursa süratiniz 10 kilometreyi geçtikten sonra izlediğiniz video otomatik kapanacak. Hareket halindeyken video izlemekten kaynaklanabilecek herhangi bir hasar ve kazada sürücü sorumludur. Eğer videoyu hareket halinde açarsanız diyor. Bunu kapalı tutabiliyorsunuz. Bunu göstermek için şu anda ben böyle yapıyorum. Video sayfasında saatin gösterimi kısmı var. Şu butonları bu tarafa aktarmak için bu var. Bunu seçtiğinizde mesela left dediğinizde sol tarafa alıyor. Bu üçlüyü right dediğinizde sağ tarafa alıyor. Burada da font size adjustment dediği small, normal, big yazıların ve ikonların büyüklüğünü değiştiriyor. Burada bu small'da kalmasını ben istediğim için dokunmuyorum. Burada yine Setup Auto Launch Apps on Start. Buna bastığınızda şurada gördüğünüz bu uygulamaların hangisi daha başlar başlamaz çalışsın istiyorsanız bunları seçebiliyorsunuz. None, hiçbiri demek. Mesela takvimi seçerseniz takvim açılır. İlk açtığınızda Netflix'i seçerseniz Netflix açılır. YouTube'u seçerseniz YouTube açılır şeklinde, ben yani hiçbiri şeklinde bırakıyorum. Use Vehicle GPS diyor. Aracın GPS'ini kullan. Eğer bunu açarsanız navigasyon uygulamaları aracın navigasyon uygulamalarını kullanıyor ve böylece hani bunu da deneyip göreceğim. Böyle bıraktığımda ne oluyor? Öbür türlü bıraktığımda ne oluyor? Şu anda ben bunu kapalı bırakacağım. Bunun da için ayrı bir video yapabilirim. LED lambanın kapatılıp açılması. Bakın bunu kapatıyorum şimdi. Kapattığımda gördüğünüz gibi LED söndü. Tekrar açtığımda da yandı. Gece yolculuğu için böyle bir şey koymuşlar. Dile bastığımızda mevcut diller burada görünüyor. Bunların içerisinde maalesef şu anda Türkçe yok. Lehçe bile var ama Türkçeyi koymamışlar. Set time zone, yani şu anda New York'a ayarlıymış. İstanbul varsa İstanbul'u seçeceğiz. Yoksa Moskova ile aynı yer zamanını kullanıyor. Yani artı 3 Greenwich Mean Time artı 3'ü kullanıyor. Bakıyorum İstanbul'u bulamadım. Dolayısıyla ben yine Moskova'yı seçeceğim. Seçtim. Ayarlar bu kadar. Bir de şurada var.
upgrade diyor üretici. Taktığınız anda kendi kendine bu güncelleyecek demişti internetten, kendi indirip, ama bende indirmedi. Daha sonra başka birkaç tane daha alternatif gösterdi. En son alternatif işe yaradı. Nedir o en son alternatif? Üreticinin bu CarPC'nin, yani kendi sitesi var. O site üzerinde yazılımı indiriyorsunuz önce bilgisayarınıza ve bilgisayarınızdan yüklüyorsunuz cihaza. Bunun nasıl yapılacağını tarif etmiş. Orada bir iki tane eksik var. Ben güncellemeyi yapmış bulundum. Kayda da almadım. Alsaydım sizlerle paylaşırdım. Ama bir sonraki güncellemede olursa bunu sizlerle paylaşırım. Ve müşteri desteği için CarPC.net diye kendi web sitelerinin adresini vermişler. Sistem bilgisi. Burada yazılım versiyonlarını vermişler. Burada da device reset var. Bu device reset ile ilgili ben bir tane video çekmiştim. Buna bastığınız anda fabrika yazılımına dönüyor. Ama bütün verilerinizi, yani üzerindeki verileri kaybedersiniz. Mesela haritalarda eğer adreslerim diye bir kayıt yaptıysanız onlar kayboluyor. No diyorum ve uzun sürüyor. O yaptığınız sürece bunu yerinden çıkarmamanız lazım. Sayfaya gelecek olursak, mesela YouTube'u açtığımızda yeni bir telefon aldığınızdaki gibi aynı Google Play'de ve YouTube'da oturum açarak kendi sayfanıza ulaşabiliyorsunuz. Yazalım. Ben kendi kanalımı arayayım. Açtığımda kendi kanalımla ilgili burada her şeyi görebiliyorum. Tabii bunun dili İngilizce olduğu için, cihazın dili. Burada gördüğünüz gibi bütün o videonun sesini de hoparlörlerden duyabiliyorsunuz. Aynı Android Auto'da olduğu gibi. Ama YouTube'u rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani bunda IP televizyonu da izleyebilirsiniz veya Google'ı kullanarak başka şeyler de izleyebilirsiniz. Mesela bundan çıkalım. YouTube böyle. Yani İngilizce olduğu için otomatik olarak İngilizce altyazıyı açmış. Böyle altyazıyı kapatabiliyorum veya buradan ayarları açıp mesela çözünürlüğü değiştirebiliyorum. Bütün ayarları aynı telefonlarda olduğu gibi yapabiliyoruz. Şimdi bundan çıkalım. Çıkmak için bakın buraya ufak bir buton koymuş. Buna bastığınızda ana sayfaya direkt dönüyorsunuz. Kendi GPS anteni var demiştim. Mesela izin veriyorum. Şu anda 32 tane GPS uydusunu sergileyebiliyor. 14 tanesini de kullanıyor. Yeni eklenen uygulamaları da böyle peş peşine ekliyor. Mesela Google Play'de oturum açtıktan sonra istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Şöyle WhatsApp dahil. Tabi WhatsApp'ı wireless üzerinden kullanabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla telefon numarası istiyor. Mobil ağda istiyor olabilir. Şu andaki son durumunu bilmiyorum. Instagram, Facebook hepsini yükleyebilirsiniz. Hepsine bankacılık uygulamaları dahil girebilirsiniz ama güvenli midir değil midir dosya yapısı onu bilmiyorum. O herkesin kendi alacağı risk. Oyun girelim. Candy Crush girelim mesela. Yükle diyelim ve bekleyelim yüklemesini. Bu oyunları ekranınızdan oynamayı seçecekseniz bunu tabii ki siz hareket halinde değilken yapmanız lazım. Ana cihazın kapasitesine göre de o oyun hızı veya yenileme hızı veya kapasiteli oyunları oynayıp oynamaması değişecektir mutlaka. Oyna diyelim, bakalım oynayabilecek miyiz? Ben de sizlerle birlikte şu anda keşfediyorum bunu. Diğer bütün özelliklerini dediğim gibi tek tek kendim bulmaya çalışacağım ve buldukça da sizlerle paylaşacağım. Siz de yorumlar kısmına acaba şu şöyle kullanılıyor mu diye sorarsanız, eğer kullanılabiliyorsa onu da sizlerle video çekerek paylaşmaya çalışırım. Evet. Gayet güzel de çalışıyor. Yani aracımın Link 2 cihazından oyun oynanabiliyor. Tabii oynar mıyız o ayrı. Ben muhtemelen bundan fazla da oynamam. Evet. Oyun oynanabildiğini gördük. Peki web browser var mı? Ona bakalım. Buraya girerek mesela Chrome'u indireyim. Bunun navigasyonunu falan da test edeceğiz hep birlikte. Şöyle USB'ye takılarak aracınızda orijinal olarak Android Auto varsa bunu direkt kullanabiliyorsunuz. Ve böyle güncelleme geldikçe siz Google Play'de oturum açtığınızda bu güncellemeleri de yapıyor. Aracımda Viofo A129 Duo var. Ve bunun da wireless anteni var. Mesela bununla bunu bağlayabilir miyim ona bakacağım. Bunun da uygulaması var. Dashcam'i burada görebiliyor muyum? Onu da kontrol edeceğim. Onun için de ayrı bir video yapacağım size. Şimdi genel olarak tanıtıyorum. Evet, kuruldu. Kurulduğunda tabi otomatik olarak kısa yolun ekleniyor olması lazım. Bakalım eklenmiş mi? Evet, eklenmiş.
Bunların hepsine klasör yapıp klasörün içerisine koyabiliyor olmamız lazım ama şu anda klasöre izin vermedi. Bunları dediğim gibi keşfetmeye çalışacağım. Oturum açtıktan sonra burada gördüğünüz gibi kısa yollar da çıkıyor. İşin kötü yanı klavye de Türkçe değil. Mesela buna izin verelim sesli kumandaya. İstanbul'a mesafe. Anlamadı bunu. İstanbul'a yol tarifi. Tabii şimdi Türkçe dil olmadığı için bulamadı. Mesela İngilizce söyleyelim. Distance to İstanbul. Tabii İngilizce söylemek olmaz. Evet diyeceğiz buna. Bulunduğunuz yerden İstanbul diyor. 1 saat 22 dakikaymış. Başlangıç dediğimizde direkt Google Map'e geçiyor. Ve oradan devam ediyor. Yani bunları kullanabiliyorsunuz. Google Play'den her şeyi indirebiliyorsunuz. Sesle arama yapabiliyorsunuz ama maalesef sesle arama dediğim gibi sadece İngilizce yapılabiliyor. Türkçe dil desteği olmadığı için şu anda. Kendi GPS anteni var. O yüzden onun üzerinden en iyi yolu bulmaya çalışıyor. Start dediğimizde gördüğünüz gibi GPS'i çalışıyor. Bunu bir şekilde Türkçe'ye çevirmeleri lazım ki biz de devam edelim. Evet, bu şekilde ben devam edeceğim size videolarla paylaşmayı. Yani eğer aracınızda Android Auto varsa Android Auto'nuzu bu cihazı kullanarak böyle tablet haline getirebilir. Ve gördüğünüz gibi burada Netflix var. Üyeliğiniz varsa Netflix izleyebilirsiniz. APK olarak da yani daha önce indirdiğiniz bir APK'yı bunun kendi üzerine bakın şurada bir SD kart girişi var. SD karta onu APK'yı kopyalayıp daha sonra burada bunun üzerine takarak APK'yı direkt kurabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi gördüğünüz gibi bazı update'ler var diyor. Ama İngilizce. IP televizyon izleyebilirsiniz. Yani ne kadar şey varsa hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık hizmetleri dahil. Ama dediğim gibi güvenliği nasıldır onu bilmiyorum. Bu ilk video. Bundan sonra videolar devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.